Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber bu hırkamızı öreceğiz. Bu hırka 36'dan 40-42 bedene kadar uyumlu. Videonun sonunda daha büyük bedenleri nasıl örebileceğimize dair size bilgileri bırakıyor olacağım. Ne kadar ip gittiğini de videonun sonunda bilgi olarak bırakacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Toplamda 70 motifle öreceğimiz bu hırkada kullandığım iplerim Yarn Jeans'in 53 siyahı, 71 şu sütlü kahvesi, 3.25 milim tığ ile ördüm. Rengi koyu olduğu için bunu örerken videosunu çekmeyi tercih etmedim. Açık renk, yani iki renk çünkü sipariş olarak hazırlıyoruz. İkisinden birini tercih etmek durumundaydım. Ben de sizlere açık renginle video çekmeye karar verdim. Siyahtan daha anlaşılır olur diye. Şimdi bana beyazın üstünde de hani beyaz zor oluyor Damla diyebilirsiniz ama ya bu iki renkle örmemiz gerektiği için mecburen çekimini de açık renkten yana tercihimi kullandım. Toplamda dediğim gibi 70 tane gorgeous motifi hazırlayacağız. Bu hırkadaki en önemli aslında bu görüntüyü yakalamamıza neden ortadaki ilk iki sıranın aynı renk, daha sonrasında iki sıranın yine aynı farklı ama aynı renkle devam etmesi ve hırkanın tamamını birleştirirken ortada kullandığımız rengini kullanıyor olmamız bu hırkadaki bu efekti, bu güzel zarif görüntüyü yakalamamıza sebep oluyor. Siz de bu şekilde renk sıralaması yaparsanız istediğiniz o sakin görüntüye kavuşmuş olacaksınız. Birlikte öreceğimiz hırkada şöyle daha büyük parçasını da bir bütün olarak göstereyim ve nasıl yol aldığımızı da aslında göstermiş olacağım. Şöyle şeritler hazırlıyoruz. Yine iki tane renk kullanıyorum. Bu iki tane renkin şu görmüş olduğunuz taş kısmı Yarn Jeans'in 48'ini kullanıyoruz. Bütününde ise orta ve birleştirmede ise Kartopu'nun K011'ini kullanıyorum. Yine 3.25 milim tığ ile. Beden olarak yine 36'dan 42'ye kadar uyumlu bir beden öreceğiz. Aynı kişiye ait olan hırkalar olduğu için sonunu izlediğinizde beden büyütme fikirlerini de almış olacaksınız. Bakın ilk iki sırası aynı renkle tamamlandı. Şimdi 3. ve 4. sırayı da aynen dediğim gibi bu renkle geçiyor olacağız. Birazdan beraberce başlangıcını nasıl geçtiğimi göstereyim. Daha sonra bu yapmış olduğum 70 motifi 13 çarpı 4 olarak 52 tanesini şöyle şeritler halinde hazırlayacağız. Bu şeritlerin 2 tanesini bir tarafa, bakın aslında alttaki hırkada daha rahat göreceksiniz. Bakın bu bir uzun şerit, bu bir uzun şerit, yani biri bir tarafa, biri bir tarafa, diğer iki tanesi de bir tarafını oluşturuyor olacak. 4 çarpı 13 52 tane motifimizi bedene artı 18 9 artı 9 motifimizi de kollara kullandığımı 70 motifimizi bu şekilde bölüştürmüş olacağız. Şimdi birazdan bunun üstünü birlikte de geçeceğiz, zaten nasıl geçtiğimi göstereceğim. Onu geçtikten sonra da şöyle bakın, kol parçasının 6 tane motifi eklenmiş durumda. Diğer 3 tanesini de buraya hem motifi nasıl eklediğimi gösterirken bunun üstüne tek tek eklemeyi göstereceğim. Daha sonra da yaptığımız şeritleri aslında bunlar da
beden gibi, beden 13 tane motifle oluşan şerit ya, kol içinde 3 tane 1 2 3, bunda 3 de diğerinde 6 tane şerit oluşturuyoruz. O şeritleri de daha sonra böyle zincirlerle birbirine ekliyoruz. Aşama aşama şimdi hepsini bir ön bilgi olarak bıraktım. İlk motifiyle başlayıp tek tek motif eklemesi, sonra parçaların birbirine eklenmesi gibi aşamalarıyla devam edelim. Şu şeritlerden bahsetmiştim, işte 13 motifli olan. Ben böyle ortadan katladım. Tam ortasındaki motifi de omuza aldım. Bunlar şimdi böyle bekliyor ki hırkayı oluşturmak için, ama ilk olarak demiştim ki 70 tane motif. Bu 70 tane motifi artık benimle örüp de herhalde Goldcağız motifini örmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yine de şurada göstermek istedim. Sihirli halka içine ikili bademlerimizi arada 2 zincirle örüyoruz. Bir üst sıraya çıktığımızda da alt kısımda ikili zincirlerle oluşturduğumuz alana yine ikili bademlerimizi yapıyoruz. Arada 2 zincir, aynı boşluğun içine bir ikili badem daha, tekrar 2 zincir diğer boşluğa. Motifin detaylı anlatımını yine bu videonun altına sizlerle paylaşmak için bırakıyor olacağım. Oradan detaylı olarak da örebilirsiniz, ama İstedim ki burada da şöyle bir gösteri vereyim. 3. sıraya geldiğimizde de artık sırada üçlü badem gruplarımız olacak. Burada renk de değiştiği için beyazla örerken belki zorlanırız diye düşündüm, ama tekrar söylüyorum, sipariş mecburum bu şekilde çalışmaya. Şu kısmı çalışıyoruz. Her bir boşluğa 3 tane üçlü grup örüyorum. İkili trabzanlarla arada 3 zincir. Hemen tığımın üstüne ipimi aldım. Ve boşluğa geldim. İlk bademimi örüyorum. Şu ipi öne aldım gizlemek için. Tığımda tutuyorum 2 ilmeğimi. Badem öreceğiz ya. Biriktirmemiz gerekiyor tığda. Şimdi ikinciyi de ördüm. Bu ipi hep üstüne alıyorum. Daha sağlıklı ve güzel gizlemek adına. Çıktım ve 3 tığdaki 4 ilmeği 3 ikili trabzanı beraber örüyorum. Arada 3 zincirim var. Tığın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geldim. 1 2 ve 3. Üçünü bir ördüm. 1 2 3. Diğer boşluktayım. 1 2 ve 3. 1 2 3. Diğer boşluktayım. İşte bu sırada bu şekilde ilerleyelim. Bademlerimizi örerek başladığımız noktaya kadar gelelim. Sonra motifi birlikte karede yapalım. Daha sonrasında da birleşme kısmını görelim. Son boşluğa da ördüm üçlü grubumu. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Aynı renkle yukarıya devam edeceğim için aslında benim bu son tekniklerle bu motifi belki çekmem de gerekiyor sizlere, ama hala hani bir önceki teknikleri kullanarak ördüğüm video mevcut. Bunu da ilk fırsatta çekeyim. Şöyle battım. Arasından ipi kaydırarak çıkarttım. Bu üçünü bir örerek şu nokta, istediğim noktaya geldim. Bakın şimdi bir üste çıkacağız ve çıktığımız bir üst sırada motifimizi de aslında kare yapacağız. Bunun için ben ortada kalmak istiyorum. Yoksa normalde biliyorsunuz 1 2 3 zinciri çekip bunun üstüne gelip batıp tamamlıyorduk. Yeni rengi de o şekilde başlıyorduk. Burada sadece bir zincir çekip ortaya geri dönmek adına böyle geliyorum. Ve normalde de biliyorsunuz yalancı trabzanla yukarıya çıkıyorum. Onu nasıl yapıyordum? Bir zincir çekip yükselip, ki burada yine aynı şekilde yükseliyorum. Etrafında döndürdüm ve tığımın üstüne aldım. Dibine gelip batıp ipimi çıkarttıktan sonra ilk olarak şu ilk iki sıradakini birlikte örüyorum. Eğer bu ikili trabzan olmuş olsaydı burada örüp bitirecektim. Ama burada uzun bir bacak örmek istediğim için önce bu ilmekleri ikiye ayırıyorum. Önce ilkini, daha sonra
ikincisini örüp çıkıyorum. Ve köşelerde dilerseniz 2 kere dolayıp üçlü trabzan öreceğiniz gibi benim buradaki motifte uygulamış olduğum bir kere doluyorum, battım, ilmeğimi çıkardım. Önce ilk ilmeği, daha sonra ikinci ilmeği, daha sonra da tığımdakileri örüp 3 kere de çıkıyorum. Battım. 1, 2 ve 3. Tığın üstüne ipimi alıp yandaki boşluğa geldim. Şimdi sırada ikili trabzan var. Burada ortada ise, şimdi ortaya geldiğimde de tığın üstüne ipimi alıp buraya batıp hepsini bir örerek yarım trabzan yapabileceğim gibi burada şu şekilde yapıyorum. Battım. Önce ilkini ördüm. Daha sonra hepsini. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Önce ilk ilmeği, daha sonra hepsini. Önce ilk ilmeği, daha sonra hepsini. Ve buradan geçerken de bir zincir çekip yan boşluğa geçiyorum. Sadece bu ortadaki üçlüde geçişlerde bir zincirim var. Şimdi bakın burada 3 tane ikili trabzanımı yine boşluğa örüyorum. Ve tığın üstüne ipimi aldıktan sonra köşedeyim. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arada 2 zincirim var. Yine aynı köşenin içine 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yanına hemen 3 tane ikili trabzan. Ve bunu tamamladıktan sonra da yeniden tığın üstüne ipimi aldım. Bakın buradan geçişte zincir çekmedim. Hepsini bir. Önce ilk ilmek, hepsi bir. İlk ilmek, hepsi bir. Bir zincir, bir tek burada var. Boşluğa geldim. Tığın üstüne bir kere doladım. Diğer köşedeyim. Şimdi eminim mantık anlaşılmıştır. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edeyim. Zaten motifimizi tamamlayıp birleşmeye geçmiş olacağız. 4 sıra olarak tamamladığımda benim motifimin ölçüsü 10 santim. Birleştirme kenarı olmaksızın. İşte 40-42 beden üstü hanımlar burada motiflerini bir sıra daha fazla örerek aslında işi çözmüş olacaklar. Onu da söyleyeceğimi ortada söyleyeyim. Birleştirirken de şimdi 13, bunların varsayalım ki 70 tane motifimizi bitirdik. 13, 13, 13, 4 tane 13'ü ayırıp şöyle şeritlerimizi de hazırlıyoruz ya. Nasıl başlıyoruz bu şeritlere? Şu şekilde göstereyim. İlk motifimizi tamamladıktan sonra iki kenarını şurada görmüş olduğunuz gibi trabzanlarla geçiyoruz. İlk trabzanımı köşenin içine çalışıyorum. 2 tane ikili trabzan, daha sonra da her bir, bakınız, her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. İlkinin bir kenarını ördüm. İkinci kenarını da ördükten sonra bir üst ekleyeceğim motifimi alıp onun ilk kenarını örerken bir alttaki motifle birleşiyorum. Daha sonra 3, yani bu 1, bu 2, bu 3.'yü de ördükten sonra sıradaki motifi alıyorum. Sıradaki motifimiz de bu olsun. Hemen bunun üstünde size mantığını göstermiş olayım. Şimdi burada 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen köşesine gelip bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra döndürüp arkasını, her iki motifin arkasını birbirine şöyle sırt sırta verdirip, bakın burada
görmüş olduğunuz ikinci trabzanın içine batarak ilerleyeceğim. Bunun için de şöyle bakın, arkadan bunu atladım. Bu çünkü birbirine ilk ikiler bağlı. İkinciye geldim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen aynı köşenin içine bir ikili trabzanımı ördüm. Yeniden sıradaki trabzana battım. Tığımın üstüne ipimi aldım ve sıradaki trabzanımın üstüne bir ikili trabzan ördüm. Battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sıradaki trabzana bir ikili trabzan. İşte motifleri birbirine eklerken trabzanlarda yaptığım birleşme hep bu mantıkla olacak. Sonuna kadar bu şekilde birleşelim. Şöyle göstereyim, hemen yatırıp da size bakınız. Sonuna kadar bu şekilde birleşip döneceğim. Bu eğer 13 motifli parçam olmuş olsaydı 13 tane motifi yapana kadar upuzun örecektim. Ama şimdi bu kol parçası olduğu için 3 motifli parçam. Bundan da biliyorsunuz 6 tane hazırlayacağız. Şimdi bunu ekledikten sonra şu dönüşü de size göstermek istiyorum. Şuraya kadar bir geleyim hemen. Sonuna kadar geldiğimde şimdi köşedeyim. Hemen yine aynı şekilde batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Köşenin ilk trabzanı, daha sonra ikinci trabzanı burada batarken aşağıda da ikinci trabzanımı örüyorum. Daha sonrasında bir zincir çekip şu tığımdan da çıkıp şu içinden geçirerek buraya bir sabitleme yapıyorum. Ve bir de zincirimi çekip gelip buraya diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve trabzanlarımın da üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki şu dönüşe kadar aynı şekilde buraya da bakın böyle trabzan şöyle geleyim, şuradaki geçişi göstereyim. Burada birleştikleri noktaya geldiğimde ise buraya 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen şu ortada tam olarak kesiştikleri noktaya, şu ikisinin kesiştikleri noktaya batıp şöyle kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden buradaki köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra alttaki trabzanların tepesine 2 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Buraya geldiğimde yine bakın hemen köşede burayı da birlikte geçelim istedim. Bir de zincirimi çekip kesiştikleri yerin ortasından kaydırarak çıkıyorum. Bir zincir de burada çekiyorum ve hemen köşenin içini dolduruyorum. 3 tane motifimizi aslında böylece eklemiş olacağız başladığım noktaya geldiğimde. Hemen şuraya kadar devam edelim. Kollar için şu şekilde hazırladığım 6 parçanın 3 tanesini bir kola, 3 tanesini bir kola ekleyeceğim. 1, 2, 3. Arada zincirlerle birleştireceğim. Şimdi şuradaki birleştirmeyi nasıl yaptığımı yine kolda göstermek istiyorum ki bedende de anlatması çok daha kolay olacak benim için. İlk olarak bu parçamı alıyorum. Şimdi ilmeğimi çıkarttıktan sonra köşesine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Daha sonra ise 4 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine batıp bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekip
2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzana bir sık iğne örüyorum. Yine 4 tane zincirimi çekip 2 tane trabzan atlayıp üçüncünün içine bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 2 atladım. Üçüncünün içine 1 2 3 4 1 2 atladım. 1 2 3 4 köşeye kadar bu mantıkla ilerleyelim. Tam köşeye geldiğimde ise yine burada 2 tane trabzanım var. 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki 2 trabzanı atlayıp şu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yeniden 4 tane zincirimi çekiyorum. Burada 2 tane trabzanımı atlayıp üçüncünün tepesine zincirimi örüyorum. 1 2 3 4 2 tane atladım üçüncüye. Hep bu mantıkla zincirlerimizi sonuna kadar örelim. Burada 3 zincir çektim. Hemen fark edip 1 1 2 Bunun artık sonuna geldiğimde 4 zincirimi çekip bu köşeye de gelip bir sık iğne örüyorum. Şimdi bu parça önümde böyle dururken bakın 4 zincir değil, ilk başta 2 zincir çekiyorum ve birleştireceğim bu parçayı alıyorum. Şimdi bu ve bu ön yüzleri bana bakarken bu yeni parçanın köşesine bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum ve hemen karşıdaki ilk zincirli boşluğun içine şöyle bakın arkadan batıp bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekip buraya geliyorum. 1 2 zinciri atlıyorum, trabzana atlıyorum. Üçüncünün içine bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki zincirli boşluğun içine bir sık iğne, 2 zincir örüyorum. Önümdeki parçadan 2 taneyi atlayıp 2 trabzan atlayıp üçüncünün üstüne bir sık iğne. 1 2 zincir boşluğuna 1 2 trabzan tepesine 1 2 yeniden zincir boşluğuna 1 2 burada trabzanın tepesine. Bu şekilde bu parçayı, yani daha doğrusu 3 motifli kol parçasının üçüncüsünü de eklemiş olacağım. Hemen karşıya 1 2 geldim buradaki trabzanın tepesine 1 2 1 2 burada kesiştikleri tam orta noktaya yeniden 2 zincir, karşıdaki denk gelen zincir boşluğu 1 2 burada 1 2 sayıp atlıyorum üçüncüye. İşte bakın bu mantıkla da şöyle göstermek isterim. Bu birleştirmemizi yapıyoruz. Sonuna kadar ilerleyelim. Sonuna kadar ilerlediğimde ise bakın burada 2 tane artık trabzanım kaldı. Burada onu atlayıp buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 de zincirimi çekip buradaki yerin ortasına batıyorum. Bir sık iğne örüp 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine gelip bir sık iğne daha örerek orayı da şu şekilde tamamlamış olduk. Yani birleştirme işlemim tamamdır. Şöyle de göstermek isterim. Hemen bakınız. Çok güzel, estetik duran bir birleştirme oluyor. Şimdi bunu da
kol evine tabii ki aynı bu sistemle yerleştiriyor olacağım. Aşama aşama parçaları nasıl birleştirdiğimizi size göstereceğim. Şunu hemen kenara koyup yaptığımız bu parçaların 13'lü motifli parçaların 2 tanesini ayırdım. Bu ikisini birlikte ekliyor olacağız. Ama bakın ben burada hemen diğer ikisiyle parçayı nasıl oluşturduğumu size göstermek istiyorum. Yani yarısını yapmış ve size göstermeye hazır hale getirdim. Şöyle göstereyim. Bakın şu elimi takip edecek olursanız bu dönen arkaya gelen bir parça. Bu bir parça. İlk olarak şu kolu takmadan evvel o iki parçayı birbirine ekleyeceğim. Daha sonra ise o iki parçayı birbirine ekledikten sonra da ortadan, yani kendime bir noktayı arkadan belirleyeceğim. Nereden tutturmak istiyorsam arkayı, ki diğer hırkada göstereyim size enseyi nasıl tutturduğumu, tam olarak arkayı. Çok açık kalsın istemediğim için şu katlı olan motifin dibine kadar birleştiriyor oldum. Bakınız. Şu yarım motiflerin dibine. Ama siz arkayı biraz daha V'sini açmak isterseniz bu motiflerin ortasına kadar da açabilirsiniz. Ben sahibesi de biz de böyle tercih ettiğimiz için bu kadar bıraktık arkadaki payı. Bitmişin üstünde göstermesi daha kolay oluyor. Yani burada da haliyle diğer iki parçayı birleştirdikten sonra bu parçayı da birleştirirken şuraya kadar tutturacağım. Şimdi ilk olarak bu iki 13'lü parçayı birbirine birleştirelim. İlk olarak parçalardan birini alıyorum ve hemen bir köşesinden kol parçasında yapmış olduğum işlemi uygulamaya başlıyorum. Bunun için ilmek çıkarmam gerekiyor. İlmeğimi çıkarttıktan sonra köşesine batıyorum. Bir sık iğne örüp 4 tane zincirimi çekip aynı boşluğun içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve altta 2 tane trabzana atlayıp üçüncünün üstüne bir sık iğne. Yani biraz evvel kolda göstermiş olduğum işlemin aynısını bu parçanın bir kenarının sonuna kadar uygulayalım. Tamamen aynı mantıktır. Sonuna kadar bir kenarın zincirlerle devam ederek geldim. Aslında o 3 motifli kol parçasında yaptığımızın aynısını burada uyguluyoruz ama buradaki parçayı da birlikte başlayalım istedim. Hemen köşedeyim yine. Burada 2 tane zincir çekerek yeni parçamı alıyorum. Bakınız, yeni parçamın ön yüzü bana bakarken hemen onun köşesine batıp bir sık iğne örüyorum ve 2 de zincirimi çekiyorum. Daha sonra arka yüzünden diğer parçayı böyle arka arkaya verip arka yüzden batıp buradaki zincirin içine bir sık iğne örerken 2 de zincir çekiyorum. Burada 2 trabzana atlayıp üçüncünün üstüne bir sık iğne, 2 zincir, sıradaki kafes boşluğuna bir sık iğne, 2 zincir, aşağıdaki trabzana atlıyoruz. 1, 2, üçüncünün içine bir sık iğne. İşte kol mantığının aynısını sonuna kadar devam edelim. 2 13'lü parçayı, yani 26 tane motifi böylelikle birbirine eklemiş olduk. Şimdi sırada kol evimizi oluşturmak var. Bunun için de bu üstteki tepedeki motif, arkadaki ve öndeki motifi de boş bıraktıktan sonra şu kol altı olarak düşünürsek aşağıya etek ucuna kadar olan kısmı birbirine birleştireceğiz. Böylelikle yan tarafı ve kol evini oluşturmuş olacağız. Ve bu parçanın da kolunu yerine yerleştirdikten sonra diğer iki parçayı, bununla ve öbür parçayı birbirine ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bunu kol evini oluşturacak şekilde birleştirmeye başlayalım. İlk olarak yapacağım işlem şöyle etek ucundan başlayıp bakın
Tam olarak etek ucum burası. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Hemen köşeye geliyorum. İçine bir sık iğne örüp 4 tane zincirimi çekiyorum. Birleştirme mantığımız aynı. 4 zincir, 2 trabzan atla, sık iğnemizi 3. trabzanı örelim. Bunu kol altına gelecek yere kadar, az önce göstermiş olduğum yere kadar, yani tam olarak şuraya kadar burayı örüyorum. Buraya kadar dümdüz öreyim. Buraya geldikten sonra da arkayı örerken yan tarafı birbirine eklemeye başlamış olacağız. Kol altına doğru geldiğimde yine bakın 4 tane zincirimi çekip en son buradaki şu boşluğun içine, bu defa boşluğun içine batıyorum kol altında ve 2 zincirimi çekiyorum. Bakın burası tam benim kol evim için bıraktığım yer. Onu göstereyim size. Şöylece. Şurası kol evimiz. Buraya artık döndüreceğim. Bu tarafın zincirini bitirdim. Şimdi bu tarafa 2 zincir çekip döndürürken buradaki boşluğun içine de gelip bir sık iğne örüyorum ve 2 tane zincirimi burada da çekiyorum. Karşısındaki zincirli kafese batıp bir sık iğne ördükten sonra 2 zincirimi çekip 1-2 trabzanımı atlıyorum. 3. trabzanın içine bir sık iğne örüyorum. 2 zincir, tam karşısına denk gelen zincirli kafesten bir sık iğne, 2 zincir, 1-2'ye atladım, 3.'ye bir sık iğne. Etek ucuna kadar da aynı mantıkla birleşmeye devam edelim. Böylece yanı birleştirirken kol evimizi de oluşturmuş olduk. Sıra kol evimize kol parçasını yerleştirmekte. Bunun için de şöyle katlıyoruz bakın. Hemen yerleştirme şeklim şöyle olacak. Yine zincirlerle burayı tutturup zincirlerle de alttan birleşeceğiz ve kol ağzını birlikte çalışıp diğer parçayı da tamamlamış olacağız ve iki parçayı birbirine ekleyip patını örmeye geçebileceğiz. Kol ağzını örerek başlıyorum. Bunun için de şuradaki boşluğun içine bir sık iğnemi örüyorum ve 1 2 3 4 zincirimi çekip 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün üstüne sık iğnemi örüyorum. Kol ağzını aynen başladığım noktaya kadar bu şekilde bir tur geçeceğim. Yani buraya kadar beraberce gelelim. Kol altında bu ilk başladığım noktaya geldiğimde de 4 tane zincirimi çekip ilk yapmış olduğum sık iğnenin dibine kaydırarak geliyorum ve 1 2 zincir çekip kol parçamı alıyorum. Kol parçamı alırken hemen şöyle ön yüzü bana bakarken köşesine batıp bir sık iğne örüyorum ve şimdi bakın döndüreceğim. Şöyle birleştirmeye başlayacağım. 1 2 zincir çekeceğim. Batacağım yer şu ortadaki dörtlü zincir. Oraya batıp 2 zincirimi çekeceğim ve buradaki boşluğun içine gelip bir sık iğne daha öreceğim. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum ve karşısında sıradaki zincirlerin içine batarak birleşmeye başlıyorum. Sık iğneden sonra 2 zincir, 2 trabzanı atla, sık iğne, 2 zincir, karşıdaki zincirin içinde yine sık iğne, 2 zincir, 1 2 atladım, 1 2 zincirimi çektim, hemen karşısındaki zincirin içine batıyorum, 2 zincirimi çekip 2 trabzanı atlayıp trabzanımın tepesine bu şekilde kol evine yerleştirmeye başlıyorum.
Şimdi burada geçişlerde şu kısma da denk geleceğiz. Bu kısmı da buraya oturturken bakın tam olarak şu orta noktanın içine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve karşıda kesiştikleri şu noktanın içine batıp bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan 2 zincir, buradaki gördüğünüz köşenin olduğu yere atlıyorum. 2 trabzanımı sayıyorum ve üçüncünün üstüne geliyorum. Batıp bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Bu defa karşıda tam olarak karşıma denk gelen kafesin içine batıyorum. 1 2 zincir, 2 trabzan atlıyorum. 1 2 zincir, yine karşıdaki zincirli alana. Bu şekilde karşılıklı yerleştirerek, denk getirerek sayıları da birbirine, yani bakınız şimdi burası tam orta noktaya denk getirerek geçiş yaptık kolda da. 1 2 1 2 başladığım yere kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Tam kol altına kadar geldiğimde de ise tam bakın turu bitirmiş oluyorum aslında. Kol köşesine kadar. Şimdi şuraya da bir sık iğne örüyorum ve bir zincir de çektik, 2 zincir de çektikten sonra şöyle döndüreceğim. Tam kol altını size göstereceğim. Oradan şu kısımdan batıp sık iğnemi ördükten sonra da başlıyorum karşılıklı bu kol kenarlarını ekleyip kol formunu vermeye. Bunun için de ilk olarak zincir çekiyorum ve aşağı kadar aynı mantıkla ilerliyorum. Burada artık başlıyorum şimdi. İlk 2 zincir çektikten sonra bir kenarını geçmeye, sadece bunu geçiyorum. Nasıl geçiyorduk? 2 zincir. Şimdi burada ilk olarak hemen şuraya batıyorum. Köşenin içine 1 2 3 4 zincir. 2 tane atlıyorum üçüncüye. 1 2 3 4 zincir. Yine burada 2 tane atlıyorum üçüncüye. 1 2 3 4. 2 trabzan atla üçüncüye. 2 3 4. 2 trabzanı atladım üçüncüye. Kol şu kısma kadar geleyim. Bir kenarın böyle sonuna doğru geldiğimde 4 tane zincirimi çektim, köşeye de sık iğnemi ördükten sonra 1 2 zincirimi çekiyorum ve diğer kenarını alıyorum kol parçamın ve hemen onun şöyle köşesinin içine bir sık iğnemi örüyorum ve 1 2 zincir çekip şöyle döndürdükten sonra da karşısındaki boşluğun içine bir sık iğne örüp 1 2 zincir çekiyorum ve 2 tane trabzanı atlayıp üçüncünün tepesine sık iğnemi örüyorum. 2 zincir karşıdaki boşluğa. 1 2 zincir, burada 2 trabzanı atlayıp üçüncünün içine kol altına kadar da bu şekilde ilerleyip karşılıklı birleştireceğim ve kol parçasını yerine yerleştirmiş olacağız ve kol ağzını da ördükten sonra artık iki parçayı birleştirme vakti geldi demektir. Şu tam karşılıklı kısmı da göstermek istedim. Bu iki köşenin birleştiği yere geldiğimizde ise burada yine 2 zincir çekiyorum. Hemen ilk olarak karşısındaki boşluğun içine battım. 2 zincir burada çektikten sonra bu köşenin içine geldiğimde batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra
2 de zincir çekiyorum. Bakın karşıdaki o noktada tam ortada kaldı. Karşısındaki kafese battığımda tam eşit olarak ilerlemiş oluyorum. Şimdi size göstereceğim ne demek istediğimi. Şöyle bakın. Bu iki motifin bu birleşme kenarları karşılıklı böyle bu şekilde denk gelmeli. Kol altına yaklaştığımda ise artık şimdi burada yine 2 zincirimi çekiyorum. Bakın tam olarak kol altında bulunduğum nokta şöyle şu kısım. Hemen karşısındaki batmam gereken kafese battıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum ve şurası benim batıp sık iğnemi de ördükten sonra artık finalleyeceğim nokta. Tam olarak hem kol altını bakınız düzgün olarak yerleştirmiş oldum. Hem de hiçbir şekilde sayıları kaydırmadım. Takip ettiğim için sürekli. Aynı gösterdiğim şekilde takip etmeniz sizin için de çok rahatlıkla birleştirmenize sebep olacaktır. Şimdi kol ağzını nasıl toparlayacağımı göstermem gerekirse diğer koldakini hemen şöyle anlatmak istiyorum. 1, 2, 3 sıra lastik öreceğim. Açık rengimle beyazımla. Bunun için de ilk trabzan geçeceğim. Trabzanın üstüne 2 sıra lastikle 3 sırada tamamlayıp pıtırcıklarımızı beraberce öreceğiz. Trabzanlarla kol ağzını geçmeye başlıyorum. Bunun için de ilk olarak şöyle herhangi bir trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örelim. Şunu şöyle öne alayım. Daha sonra geriye alayım. Aralarda kaybettireceğim. Tekrar başka bir trabzanın tepesine de batarak ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi şuradaki geçişleri de göstermek istiyorum size. Dediğim gibi ilk olarak trabzan geçiyoruz. Şuradaki geçişleri yaparken de köşeye, büyük boşluğa, küçük boşluğa, büyük boşluğa, köşeye. Şimdi örerken daha iyi anlayacağız. Önce bir göstermek istedim. Şunu geriye alalım. Köşeye. Boşluğa. Ortadaki boşluğa. Buradaki büyük boşluğa ve köşeye ördükten sonra buradaki geçişi bu şekilde sağlıyorum. Trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örüyorum. Başladığım noktaya kadar da bu şekilde ilerlerken şuradaki geçişi de aynı yapacağım. Buradaki geçişi de aynı yapacağım. İlk sırayı trabzanlarla tamamlarken hemen buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak geldim ve burada şöyle bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp tığın üstüne alıp hemen aynı yerde dibine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra arkasından geçirip ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Siz burada isterseniz 3 tane zincirle de yükselebilirsiniz. Daha sonra sırasıyla trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örüyorum. Bu şekilde. Bu sırayı tamamladıktan sonra üstüne bir sıra daha öreceğim. Yani 3 sıra olarak tamamlayacağım. Ve pıtırcığa geçeceğiz. Ama bunun öncesinde şunu da göstermek isterim size. Bu turu tamamlayıp buraya geldiğimde yine bir üste çıkıp öndekini önden, arkadakini arkadan, öndekini önden, arkadakini arkadan örerek tamamlayacağım. 3. sırada artık lastiğin sonundayım. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak arasından çıkarttıktan sonra kilitleyeceğim. Şöyle canım. Daha sonra da
Yerler cinsin 48'i ile pıtırcıklarımızı örmeye başlayacağım. Şimdi bu burada dursun, ben onu gizlerim. Pıtırcığımı nasıl örüyorum onu göstermek istiyorum. Yine ilmeğimizi çıkartalım. Herhangi bir noktadan trabzanların tepesinden batalım. Bir tane sık iğnemizi örelim. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz ve kendi dibimizde şu bakın, bu ve bu ikisine batıp aradan ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği tığımdaki ilmeğin de içinden geçirdikten sonra hemen yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Sonra bir diğer trabzanın tepesine sık iğnemi örüp 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve biraz evvel göstermiş olduğum şu öndeki noktaya batıp ilmeğimi çıkartıp aradan tığdaki ilmekten de çıkartıyorum. Ve hemen yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Sonrasında yeniden bir yandaki trabzana bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 2 ilmeğin önden batıp aradan kaydırarak geçirdikten sonra yandaki trabzanın tepesine örüyorum bir sık iğne. Sonrasında tekrardan yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne örüp 1 2 3 zincir. Şuraya batıp şu ikisini öne alıp arasından kaydırarak çıkartıyorum. Bütün kol ağzında da aslında hırkanın patında da bu tekniği uygulayacağız. Öyleyse başladığım noktaya kadar öreyim. Sonuna geldiğimde de burada en son trabzanın da tepesine batıp yine son pıtırcığımı ördükten sonra hemen ilk yaptığımın dibine gidiyorum, kaydırarak arasından çıkartıyorum, kilitliyorum. Şimdi artık bu örmüş olduğumuz iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Şöyle göstereyim kolu. Hırkamızın her iki tarafının parçası da hazır. Şimdi birleştireceğim nokta tam olarak şu ensedeki, bakın. Siz tabi buradaki dilediğiniz açıklığı verebilirsiniz ama ben şuraya kadar birleştireceğim. Çok açmak istemiyorum enseyi. Tekrar diğer hırkada göstermem gerekirse bakın şöyle bir ense yaptım. Bakın bunlar omuzda kalan motifler. Yine aynı bu şekilde birleşeceğim. İlk olarak etek uçlarını böyle önüme aldım arkadan. Şimdi bir tarafın, bunu tutuyorum böyle. Bunun sözünü ettiğim yere kadar, siz de tabi burada istediğiniz yere kadar zincirlerimizi çekerek ilerliyoruz. Diğer tarafın ikinci sıradaki zincirlerini çekerken burayla birleşmeye başlayacağız. Şu köşeden hemen göstermek istiyorum. Bu köşeye geldim. Bir sık iğne ördüm. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine bir sık iğne daha ördüm. Sonrasında 1 2 3 4 zincir çektim. 2 trabzan atladım. Göstermiş olduğum hırkanın bütününde size göstermiş olduğum mantıkla da ilerliyorum. 1 2 3 4 2 trabzanımı atladım. 1 2 3 4 2 trabzanımı atladım. Bu şekilde yukarıya kadar örmeye devam ediyorum. Yukarıdaki bu noktaya kadar, bakın katladığımda şuraya gelen noktaya kadar ilerliyorum. Buraya da geldiğimde tam olarak ortaya
batıp 2 zincirimi çektikten sonra şimdi birleştireceğim yer olan tam karşısındaki nokta olan kısma geliyorum ve hemen bu parçayı alıp şöyle bakın, alıp şöyle döndürüyorum. Bunu böylece birleştireceğimiz için karşılıklı birleştireceğim. Aynı bulunduğum, bakın burada 2 zincirimi çekmiştim. Bulunduğum noktaya batıyorum. Ve artık şunu şöyle döndüreceğim. Bu örmüş olduğum kısım üstte, örmeye devam edeceğim kısım, örmemiş olduğum kısım benim önümde olacak. Bu şöyle hemen karışmasın, bakın bu kenarını geçtiğim kısmı yukarıya aldım. Altta benim örmeye devam edeceğim kısım var. 2 de buradan zincirimi çekiyorum ve ilk kafesin içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra, ilk kafesin içine hemen bu şekilde, diğer yaptığım işe aklım gidince buradan batıp sık iğnemi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanı atlayıp buraya sık iğnemi örüyorum. Şu arkadaki birleştiğim kısım. Şöyle bakın. Göstereyim. 1, 2, hemen üstteki kafesin içine bir sık iğne. 1, 2, aşağıya geldiğimde de sayıyorum burayı. Yine 1, 2, üçüncüye bir sık iğne. 1, 2, yukarıdaki kafesin içine bir sık iğne, şöyle eşit birleşmeye devam ediyor. 1, 2, aşağıda 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüye 1, 2, yukarıda kafesin içine 1, 2, aşağıda 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye. Şimdi etek ucuna kadar aynı bu mantıkla arkadan da parçayı birleştirelim. Sonuna kadar aynı mantıkla ilerledik. Şimdi en son yukarıda kafese battım. 2 zincirimi çektim. 2 trabzanım kaldı. Köşe boşluğuna geldim. 2 zincirimi yine çektim. Burada köşede yapmış olduğum 4 zincirli alana geldim. Sık iğnemi ördüm. 2 zincirimi çektim. Ve yine burada köşe boşluğuna sık iğne ile tutturup kilitledikten sonra ipimi kesmeyeceğim aslında, çünkü hırkanın etrafını örmeye buradan devam edeceğim. Sadece şöyle göstermek istiyorum arkadan nasıl birleştirdiğimizi. Şimdi bu sırada artık benim trabzanlı sıram. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk sırası, hırkanın etrafının ilk sırasındayız. Trabzanlı. Şurada bir zincir çekmiştim. Yükseldim. Üstüne aldım. Hemen yine kendi dibine batıp ilk yalancı trabzanımı ördükten sonra trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Şimdi şuradaki geçişe kadar geleyim. Buradaki geçişleri nasıl yaptığımı göstereyim. Buradaki geçişlere geldiğimde şimdi köşeye bir tane örüyorum. Bir tane şuradaki bakın boşluğa, 2 tane de şu boşluğa örüyorum. 1, 2. Yeniden buradaki boşluğa 1, köşeye 1, trabzanların üstüne yeniden örmeye başlıyorum. Her bir şu zincirli geçişi buradaki mantıkla dolaşacağım. Sonra şuradaki köşeyi nasıl yapacağımızı da birlikte görelim. Köşedeyim. Şimdi köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 tane zincirimi çekip köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı örüp öyle o şekilde dolanıyorum. Trabzanın tepesine
bir ikili trabzan, bütün trabzanların tepesine bir ikili trabzan örerek enseye kadar gelelim. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Bir de şuradaki geçişleri size göstermek istedim. Burada da köşeye gelip bir tane ikili trabzan, sonra bu ortaya batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra buradaki köşeye yeniden geliyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Trabzanların üstüne yeniden ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şöyle gösterecek olursam da şuraya bir tane, şu ikisinin kesiştiği noktaya bir tane de bu köşeye. Tam olarak enseye geldiğimizde şimdi şöyle bir görüntü olacak önümüzde. Burada ise hemen ilk olarak buraya, şurada gördüğümüz köşeye batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra şuradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki enseye ise 3 tane ikili trabzan örüp buradaki yine boşluğa geliyorum. Bir ikili trabzan, buradaki köşeye de bir ikili trabzan örüp yine trabzanlarımın üstüne birer ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Başladığım noktaya geldiğimde ise bir üste çıkıp lastik örgüsüne öreceğiz. Başladığım noktaya geldim. Şöyle göstereyim, bakın ilk ördüğüm hemen trabzanın tepesini bulup kaydırarak onun üstüne geliyorum. Şimdi burada ise şöyle daha net görünmesi açısından alta pembe yapacağım. Nereye battığımı görün istediğim için. Şimdi ilk önce sahte bir trabzanla yükseliyorum. Hemen kendi dibime batıyorum gene. Siz burada zincirle yükselebilirsiniz. Ve trabzanlarımı, alttaki trabzanlarımı artık sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. Öne, arkaya. Şimdi köşeye kadar hiçbir farkı yok. Alttaki her trabzanın tepesine batıp aynı işlemi yapacağım. Şurada etek ucundaki köşeye geldiğimizde ise nasıl geçiş yaptığımızı göstereceğim. Köşeye yaklaştığımda da bakın şimdi köşenin içindeki trabzanların üstünü sırasıyla ördüm. Hemen altına koyu bir renk alayım. Köşeye geldiğimde bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bir tane ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Yeniden köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum ve trabzanlarımı sırasıyla örmeye devam ediyorum. Öne ve arkaya alarak. Bundan sonra farklı gösterebileceğim hiçbir yer yok. Bütün trabzanlara aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi enseye geldiğimizde de bir çekim yapayım orada. Ancak dediğim gibi hiçbir farklı işlem yapmayacağız. Ense kısmındayım. Bakın orada da dediğim gibi sırasıyla her bir trabzanı bir öne bir arkaya alarak örüp geçiyorum. Ne bir eksiltme ne bir arttırma yapmadan geçiyorum. Yani bundan sonra alttaki bütün trabzanları aynı şekilde örmeye devam edeceğim lastikte. Bir sıraya geçtiğimde de artık bana zaten
bir üst sıraya geçtiğimde üsttekini üstten örmem gerektiğini, alttakini alttan örmem gerektiğini söylüyor olacak. Aynı aslında kolun ağzında yaptığımız işlemi tekrarlayacağım. Oradaki pıtırcıkların da aynısını yapacağım ama bir kere de burada birlikte başlayıp göstermeye çalışayım o pıtırcıkları da. Ben bunu 3 sıra halinde aynı bilekteki gibi yapıp tamamlayacağım. Siz dilediğiniz kadar kalınlıkta örebilirsiniz. 3 sıra olarak hırkamın etrafını geçtikten sonra şimdi pıtırcıkları birlikte hırkamızın etrafına da öreceğiz. Bunun için de herhangi bir noktayı seçerken şöyle belli bir aralıkla devam ediyor olacağım zaten. Bir tane biliyorsunuz zincir çekip pıtırcık bir sık iğne mantığına devam ediyorduk. Şimdi hemen beraberce başlayalım örümüne. Tabi bunun yarn cinsin 48'i ile devam ediyor olacağım. Şöyle kadrajı yaklaştıralım. İlmeğimi çıkartıp herhangi bir noktasına batacağım. Şöyle battım. Bir sık iğne ördüm. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Şu 2 ilmeğe batıp arasından da ilmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmekten de geçirdikten sonra yanına hemen bir sık iğne daha örüyorum. Tekrardan ikinci sık iğnemi örerken 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen arasından kaydırarak ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Sık iğnemi örüyorum. İkinciyi örerken yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. İlmeklerin içinden ve tığımdaki ilmekten de çıkarttıktan sonra aynı mantıkla köşeye kadar gelelim. Köşede nasıl bir geçiş yaptığımı göstermek istiyorum. Köşeye geldiğimde ise bakın burada en son pıtırcığımı ördüm. Şuraya sık iğnemi yapıyorum. Bu boşluğun içine geldim. Sık iğnemi ördükten sonra 3 tane de zincirimi çektim. Arasından kaydırarak çıkardım. Burada tekrar şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir sık iğne. 1 2 3. Hemen arasından çıkardım ve yanına hemen üstüne yeniden örmeye başlıyorum pıtırcıklarımı. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki trabzanın üstüne 1 2 3 köşeyi de bu şekilde geçtikten sonra bütün de hırkamın etrafını aynı mantıkla başladığım noktaya kadar devam ettireceğim. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldik. Hırkamın boyu 80 santim. Eni ise tam açıldığında 115 santim. Yani 36'dan 42 bedene kadar uyum sağlayan bir hırka örmüş oldum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hırkayı büyütmek için yapmamız gereken şey motiflerimizi bir sıra daha fazla örmek ki bunu da mesela buradaki yarn cinsin 48'ini bir sıra büyütmenizi tavsiye ederim. Ya da zemin renginden de bir sıra daha gidebilirsiniz. O da çok güzel olur. Oldukça kolay yani bedeni büyütmek. Motifleri bir sıra fazla ördümü 44 beden üstüne çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır hırkamız. Toplamda
750 gram civarı ip gitti. Bunun 400 gramını zemin rengi olarak düşünebilirsiniz. Geri kalanı da 300-350 gram arası da yarn art cinsin 48'ine gitti diyebilirim. 700-750 gram civarı. Tabi beden büyüdükçe ip miktarı da biraz artacaktır. Bunu belirtmek isterim. Umarım anlaşılır ve güzel video olmuştur sizler için de. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Beğendinizse tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden güzel bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.